Şimdi bir gün bir arkadaşla muhabbet ediyoruz. Dedi ki ben mükemmel mi yaratıldım dedi. Evet dedim, mükemmel yaratıldın. Sonra dedi ki ben mükemmel yaratıldıysam neden hasta oluyorum o zaman dedi. Çünkü mükemmel yaratan yaratıcı onun zihninde kusursuz, noksansız, hiçbir hataya yer vermemesi lazım. Ama dedi bende hatalar var dedi, hastalıklar var yani dedi. Eğer bende hatalar, hastalıklar varsa demek ki beni yaratan da sonsuz değilmiş diyerekten inkar etti. Enteresan bir iş değil mi? Bu pencereden baktığınızda hastalık da manası anlaşılmazsa bir insanı yoldan çıkarabiliyor mu? Çıkarabiliyor. Bu açıdan baktığınızda hastalık da o zaman bir tevhid dersi midir? Bir tevhid dersidir. Peki bu arkadaşın anlamadığı yer neresi acaba? Tam olarak mükemmellik kavramını anlayamamış. Onlar mükemmellik deyince bozulmayan, eskimeyen bir şeye mükemmellik diyorlar. Peki asıl mükemmellik ne demek? O tanımı yeniden oluşturalım. Bir şeyin yaratılış gayesine hizmet etmesine mükemmellik denir. Peki bizim yaratılışımızın birinci gayesine Allah'ı tanımak. Demek ki hastalık Allah'ı tanımada önemli bir rol oynuyorsa eğer ki bu derste ona bakacağız. Demek ki o hastalık nedir? Mükemmeldir. İnsanlar o mükemmellik kavramını biraz yanlış düşünüyor. Böyle deforme olmayan, ölmeyen, bitmeyen şeylere mükemmel zannıyla bakıyorlar. Halbuki kainatta yaratılmış en mükemmel şey insandır. Ama insan bile ölüme mahkum. Öyle değil mi? Demek ki mükemmellik o değil. Mükemmellik bir şeyin yaratılış gayesine hizmet edip etmediği. Mesela devenin boynu uzun, filin kuyruğu kısa. Bunun birisini mükemmel alalım. Mesela uzunluğu mükemmel alalım. Bu ölçü mükemmeldir. O zaman devenin kuyruğu mükemmel değil mi? Hayır, öyle bakmayacaksın. Acaba yaratılış gayesine hizmet ediyor mu? Devenin uzun boynu ediyor mu? Ediyor. Filin küçük kuyruğu ediyor mu? Ediyor. O zaman ikisi de yaratılış gayesine hizmet ettiğinden yerine göre mükemmeldir. Şimdi mesela karıncanın belini düşün. İncecik bel. Karınca için mükemmel mi? Mükemmel. Sen şimdi bunu bu kontekste tek baz alırsan, yani karıncanın ince beli mükemmeldir. O incelikteki her şey mükemmeldir dersen, aslanın kaslı gövdesi ne olacak o zaman? Mükemmel olmamış olacak. Hayır, mükemmellik o demek değil. Mükemmellik yaratılış ölçülerinde yaratılış gayesine hizmet ediyor mu, etmiyor mu? Bu bağlamdan bakmak lazım. Şimdi bu açıdan baktığımızda biz normalde hep sağlığı mükemmellik zannediyoruz değil mi? Ama biz ne demiştik? Mükemmellik ne demiştik? Yaratılış gayesine hizmet ediyorsa o şey mükemmeldir. Hastalık da sağlık kadar yaratılış gayesine hizmet ettiğinden dolayı hastalık da sağlık kadar mükemmel bir şeydir. Mesela örnekleyelim. Şimdi bize anlatıyorlar. İlk gayemiz neydi? Allah'ı tanımak. Bize Rabbimizi anlatıyorlar ve diyorlar ki Allah şafidir. Yani sen hasta olduğunda sana şifa verendir. Şimdi ben hiç hasta olmasam, hiç böyle dipdiri geziyorum. Biri de bana diyor ki Allah hastalık zamanı şifa verendir. Ben bunu anlayabilir miyim? Anlamam mümkün değil. Demek ki Allah'ın Şafi ismini bana en iyi anlatan şey hastalık oluyor. Bu açıdan baktığında hastalık yaratılış gayesine hizmet ediyor mu? Ediyor. O zaman hastalık da sağlık kadar mükemmeldir. Şimdi aynı pencereden bakmaya devam edelim. Açlık da tokluk kadar mükemmeldir. Neden? Çünkü yaratılış gayesine hizmet ediyor. Peki bizim ilk yaratılış gayemiz neydi? Allah'ı tanımak. Şimdi birisi diyor ki senin inandığın Allah Rezzaktır. Yani rızık vericidir diyor. Ben de hiç acıkmıyorum. Yani rızka hiç ihtiyaç hissetmiyorum. Peki Allah'ın rızık verici olduğunu hiç acıkmayan birisi nasıl anlar? Anlamaz. Mümkün değil. Demek ki açlık bana Rezzak ismini tanıttırıyor. Madem öyle, açlık da tokluk kadar mükemmeldir. Mükemmel neydi? Yaratılış gayesine hizmet edendi. Değil mi? Açlık da tokluk gibi. Konumuza dönelim. Hastalık da sağlık gibi yaratılış gayesine hizmet ettiğinden dolayı hastalık aslında mükemmel bir şeydir. Çünkü hastalık olmasa ben Allah'ı, yani yaratılış gayemi hep eksik yapacaktım. Eksik bu işi bitirmiş olacaktım. Şimdi Üstad Hazretleri bir de bir yerde sadece iyi kötü değil, mertebeyi de anlatıyor. Şimdi hastalığın mertebeleri var mı? Var. O zaman her mertebesinin altında başka bir mana mı saklı? Evet, başka mana saklı. Bunu nereden anlıyoruz biliyor musunuz? Risale-i Nur'da bir cümle geçiyor. Bence bu cümleyi unutmayın. Üstad Hazretleri diyor ki, güzelin güzelliğini arttıran çirkinin çirkinliğidir diyor.
Burada bir mertebe var değil mi? Arttırmak var. Şimdi böyle güzel bir araba almaya gittiğinizde o güzel arabayı beğenseniz de adam size diyor ki bak diyor bu arabada klima yok. Senin alacağın arabada klima var diyor. Bu arabanın tekeri diyor şurada kayar. Senin alacağın arabanın tekeri kaymaz diyor. Bu arabanın bagajı 100 litre, senin alacağın arabanın bagajı 500 litre diyor. Ya ben zaten alacağım. Bana direkt ver. Olmaz mı direkt versen arabayı? Olmaz. Niye? O arabanın güzelliğini arttıran diğer ondan düşük arabalarının çirkinliğidir. O yüzden satıcı adam yahu şu arabalar ne kadar çirkin diyerekten benim alacağım arabanın güzelliğini bende göstermiş oluyor. Şimdi o zaman güzelin güzelliğini arttıran çirkinin çirkinliği ise bizim ana kriterimiz hastalık değil sağlık oluyor değil mi genellikle? Hasta mı kalmak isterseniz sağlıklı mı? Sağlıklı. İşte o sağlığın güzelliğini, kıymetini, lezzetini arttıran şey de onun zahiren çirkinliği diye sayacağımız hastalığın şiddeti oluyor. Demek ki hastalık bizim ne için yaratıldığımıza, vücudumuza hangi nimetlerin verildiğine ve bu nimetlerin farkındalığına mükemmel rol oynadığı için yani hastalık yaratılış gayesine hizmet ettiği için nedir? Mükemmeldir. İşte Üstad Hazretleri bu 7. devada hastalığın bu bakımdan mükemmel olduğunu anlatıyor. Buyurun başlayalım. İsmi Sübhanehu. 25. lem'a 7. deva. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta. Ne demek istedi? Sağlıkta bir lezzet var mı? Var. Sürekli var mı? Sürekli var. Sürekli duyuyor muyuz? Hayır. Ne diyor? Sen sağlıklıydın, lezzetini de kaybetmiştir. Allah Allah, çok enteresan girişler. Buyur. Senin hastalığın sıhhatteki nimet-i ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor, bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Allah Allah. Şimdi sağlıklı olmak lezzetmiş. Sürekli hissedebiliyor musunuz? Mümkün değil. Hastalık geliyormuş ve ne yapıyormuş biliyor musun? Senin sağlıklı halinin çok lezzetli ve tatlı olduğunu sana hissettiriyormuş. Allah Allah, buyur. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Bugün biraz ezberleyeceğimiz cümle fazla ve inanın sadece hastalık dersine bakmıyor. Nice nimetlerin perdesini yırtıp içindeki güzelliği gösteriyor. Birisi de bu. Bir şey devam etse lezzetini kaybeder. Buyur. Hatta ehli hakikat müttefikan diyorlar ki her şey zıddıyla bilinir. Mesela Bak şimdi. Ne diyorlarmış? İnnemel eşyâhu tuğrafu ve ezdâdiha. Yani her şey zıttıyla bilinir. Az önce bir cümle daha söyledi. Bu ikisini birlikte değerlendireceğiz. Bir şey devam etse lezzetini kaybeder. Şimdi biz sürekli Allah'ın ayetleriyle yani nimetleriyle muhatap mıyız? Sürekli muhatabız. Allah Allah, kaşlar, gözler, elmalar, armutlar, anneler, babalar. Peki sürekli lezzetini alıyor muyuz? Almıyoruz. Neden almıyoruz? Çünkü o ülfetin içinde yani devamlılığın içinde bir gaflet geldi bize. Nereden belli? Bunları gözümüzü açtığımız anda ne güzel parmağım var, tırnağım var, annem var, babam var diyemememizden belli. Neden? Çünkü bir şey devam etse lezzetini kaybeder. Şimdi bir insan nimetlerin içinde sürekli yüzünce ne yapıyor onu? Hissedemiyor. Şimdi Allah Azze ve Celle bakıyor, bu kul nimetin içinde mi sürekli? Hep Allah'ın ayetleriyle, nimetleriyle muhatabız. Allah Azze ve Celle bakıyor, bu kul manadan uzaklaşmış. Yani su var, kimin verdiği belli değil. Bak. Kalp var, kimin verdiği belli değil. Arkadaş var, kimin verdiği belli değil. Bak bizi çeken kamera var, kimin verdiği belli değil. Şimdi bakıyor ki kul sürekli nimetlerden uzaklaşıyor. Allah da o sağlık nimetini böylece çekiyor. Sağlık nimetini çekiyor, kul gafletten uyanınca geri veriyor. Geri verdikten sonra adam o sağlığı iliklerine kadar hissediyor mu? İliklerine kadar hissediyor. Allah Allah. Şimdi mesela adam kolunu kırıyor, haftalarca kullanamıyor. Kol iyileştikten sonra şöyle koluna baktığını görürsünüz adamın. Allah Allah, nasıl bir nimetmiş, ne büyük bir nimetmiş. Ne zaman fark ettin? Zaten o nimet sendeydi. Hep oradaydı. Ve hep lezzeti üstünde miydi? Hep lezzeti üstündeydi. Bakın lezzetin varlığında problem yok. Bizim hissetmemizde bir problem var. Allah Allah. Ne zaman hissedildi? Allah çekince. Şimdi demek ki bir insan her elini uzattığında o nimete varınca o nimet kıymetsizleşiyor. Aman bu nimet zaten buradaydı diyor. Peki bir nimet kıymetsizleşse biz neyi unuturuz? Buyurun birlikte düşünelim. Şimdi şu gözüm zaten burada var diyorum yani hiç umursadığım bir şey değil. Gözüm varmış. Bana ne olsa ne olmasa niye? Sürekli var çünkü. Şimdi bu nazarla baktığınızda neyi unutur insan? Şükrü unutur. Yani kimin verdiğini unutur. Anladınız mı problemi? Sağlık sürekli var zaten. Sürekli olunca lezzetini de kaybetti. Ve bunun yanında
Sağlığı kim vermişti? Bu da kayboldu. Sağlığı kimin verdiğini kaybedersem şükrü de kaybetmiş olurum. Bir manayı da anladınız mı? Yani şimdi Allah Azze ve Celle hastalığı verince sıhhatin keyfini anlıyordum. Başka bir olay daha var. Allah hastalığı verince sıhhati, biri bana sıhhat vermiş meselesini anlayınca bir şey daha doğdu ortaya. Ne doğdu? Şükür de ortaya doğdu. Bakın bu şükür meselesi çok önemli. Neden biliyor musunuz? Şükürle küfür, Habil'le Kabil gibi iki kardeş. Ne demek bu? Yani bir yerde şükür yoksa ne vardır? Küfür. Küfür ne demekti? Bir üstünü örtmek. Ya bu el var ama kim verdi? Hiç hatırlamıyorum böyle bir şey. Tırnaklarım burada duruyor ama kim bunları sürekli yaratıp veriyor? Şükrün olmadığı yerde küfür vardır. Yani bu ne olmuş oldu görüyor musunuz? Yaratılış gayeme zıt oldu. Normalde benim yaratılış gayem şu nimeti elime alacağım, gaflet perdesini yırtacağım ve diyeceğim ki ya Rab bu suyu sen verdin diyeceğim. Ama ben bunu dedikten sonra şükrediyorum. Şükretmezsem de bunu diyemiyorum. Neden? Üstünde bir gaflet perdesi örtülü. Yani Allah Azze ve Celle o hastalığı vermediğinde, ben sürekli sıhhatli kaldığımda sakallarım normal uzuyor, gözlerim ne güzel görüyor, kulaklarım normal duyuyor. Ama bunları kimin verdiğini bilemiyorum ve şükredemiyorum. Hastalık gelince hem sıhhatin içindeki lezzet ortaya çıkıyor, hem de birileri meğer bana sağlık vermiş. Nereden belli? Almış. Allah Allah. Şimdi mesela bir araba var ortada, arabada senin. Senin olduğu nereden belli olur? İstediğin zaman çeker alır. Ver bakayım o anahtarı. Ya ben kullanıyordum ne güzel. Benim değil mi araba arkadaş? Versene anahtarı diye adam elimden çekince ya bunun bir sahibi vardı. O zaman ne yapayım? Sahibini razı edeyim. Neyle? Teşekkür ederek. Allah Allah. Şimdi demek ki sağlıkta hep lezzet vardı, hep kıymet vardı. Ama alınınca ortaya çıktı. Neyle bildik? Zıttıyla bildik. Allah Allah. Çok enteresan. Şimdi Covid zamanı da biz bunu yaşadık değil mi? Normalde Covid'den önce herkesle görüşüyorduk, sarılıyorduk, oturuyorduk, çaylar, çorbalar, muhabbetler ama artık bunlar lezzetini, kıymetini yitirmişti. Bakın en ciddi hastalık şükürsüzlük hastalığı. Yani var olan güzellikleri görememek ve o güzellikleri Allah'ın verdiğini bilememek. Şükürsüzlük hastalığı bu. Bir gün Covid geldi. Evlatlar anaların evine gidemedi değil mi? Niye? Çünkü evladın üstünden anneyi öldürmeye sebep bir virüs vardı. Dostlar artık oturamadı. Çaylar içemedi, çorbalar içemedi. Ondan sonra anladık ki meğer bize rutin gibi gelen, sıradan gibi gelen hayat meğer çok kıymetliymiş, çok lezzetliymiş. O var olan hayatın içindeki lezzeti neyle anladık? Hastalıkla anladık. O zaman hastalığın içinde çok enteresan bir olay var. Hastalık her şey zıttıyla bilindiğinden dolayı zıttını bize bildiriyor. Yani sağlığın içindeki kıymeti ve lezzeti de bize bildiriyor. Allah Allah. Şimdi Üstad Hazretleri birazdan bu her şey zıttıyla bilinir kaidesini açacak ve açarken şunu gösterecek. Allah bu her şey zıttıyla bilinir kaidesine binaen güzellikleri sürekli çirkinlikleriyle bize bildirmiş. Saatin lezzetini hastalık çirkinliğiyle, yani zahirde çirkin ama vazifesine hizmet ettiğinden mükemmel. Öyle bize bildirmiş. Bir dostun varlığının kıymetini onun yokluğuyla bize bildirmiş. Bu azam bir kaide. Bakın bunu açacak ve bu açtığı yerler inanın çok kıymetli. Buyurun. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Bizim kaide neydi? İnnemel eşyâ'yu tuğrafu bi ezdâdiha. Yani her şey zıttıyla bilinir. Şimdi diyor ki ışık neyle bilinir? Zıttı olan karanlıkla. Mesela güneşte vazifeli memur melekler var mı? Var. O meleklere desek ki ya karanlık diye bir şey var. Bilir mi? Bilemez. Çünkü güneşte hiç karanlıkta kalmamış ki. Niye? Zıttını bilmiyor çünkü. Şu benim elimde bir tane ışık veren cihaz olsun. Şu elimdeki cihaz 10 lümen ışık verse şöyle etrafı bir güzel görürsünüz. 100 lümen verse biraz daha geniş görürsünüz. 1 milyon veyahut 1 milyar lümen ışık verirse içeride her yer ışık olduğundan dolayı burada ışık var mı göremezsiniz. 1 milyon lümen. Yani bunu alın sonsuza vurun, mutlağa vurun yani. İçeride mutlak ışık varken ışığın varlığını bilebilir misin? Bilemez. Elimde ne vardı? Bir ışık kaynağı. Ne veriyor? Milyarlarca, yani mutlak diyelim mi? Sonsuz lümen ışık veriyor. Elimdeki cihaz sonsuz lümen ışık verince siz artık ortamda ışık var mı bunu anlayamazsınız. Ta ki şöyle bir el
ışığın önüne gelip gölge yapana kadar. Bir el ışığın önüne gelip gölge yaparsa, siz de gölgeyi görürseniz derseniz ki karanlık varsa ışık da vardır. Aydınlığı neyle bildik? Karanlıkla. Sıhhatin içindeki muazzam ve mükemmel lezzeti neyle bildik? Allah önüne bir el koydu, gölge yaptı. O gölgede hastalık oldu. Olayı anladınız mı? Yani bende var olan şu güzellikleri, mesela köprücük kemiği, kırılmayan köprücük kemiğinin lezzetini ne bilecek? Az önceki ışık neydi? Sonsuz lümende. Biz ortamın her yeri ışık kapladığından ışığın varlığını bilemiyorduk. Ne oldu? Biri getirdi, elini koydu, gölgeyi gördük. Dedik ki karanlık varsa zıttı olan aydınlık da vardır dedik. Aynen hastalıkla sıhhatin ilişkisi bu. Allah Azze ve Celle gölgeyi koydu, yani hastalığı koydu. Dedik ki hastalık varsa demek sağlık da var. Çalın ayağı sakat. Allah sıhhat ihsan eylesin, şifa versin. Şimdi bilmiyorum, daha önceden benim de bir güzel dizim var görmeyin dedin mi böyle bir şey? Ya da evde böyle oturup da dizini okşamamışsındır ama şimdi hastalık olunca krem sürerken dizim dizim insan okşuyor değil mi? Neyle o dizin varlığının lezzeti ortaya çıktı? Hastalık da ortaya çıktı. Demek hastalığın şiddetinin artması sağlığın içindeki lezzetin şiddetini arttırıyor. Zira her şey zıttıyla biliniyor. Nasıl mesela? Muazzam değil mi? Buyurun devam edelim. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Bakın sadece anlaşılmaz demiyor. Zevkini de alamazsın diyor. Şimdi bizler soğuk havada nereye gideriz? Yaylaya gideriz. Ne yaparız yaylada? Şöyle ortaya bir ateş yakarız değil mi? Sonra neler alınır? Kestaneler alınır. Mısırlar alınır değil mi? Çaylar, kahveler. O ateşin etrafında 50 tane adam, küçücük ateşin etrafında. Neden o ateşin etrafından lezzet alıyoruz? Çünkü zıttı var, ortamda soğuk var. Eğer ortamda soğuk olmasaydı o ateşin etrafındaki lezzet anlaşılmazdı. Sıcaktan lezzet almak ister misin? Evet, soğuk lazım. Soğuktan lezzet almak ister misin? Evet, ne lazım? Sıcak lazım. Bakın şu klimadan lezzet alıyoruz ki biz buna para vermişiz, değil mi? Ne için? Çünkü etraf sıcak ve biz soğuğu isteyerekten zıttıyla o soğuktan lezzet alıyoruz. Akıllara zarar mesele ya. Allah Allah. Her şey zıttıyla sadece bilinmiyor. Her şey zıttıyla lezzetini de veriyor ortaya. Allah Allah. Buyurun. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Şimdi en çok lezzet aldığınız yemek nedir diye sorsam, biraz da düşünseniz dersiniz ki hayır. Bu yemeğin çeşidiyle alakalı değil. Benim açlığımın seviyesiyle alakalı. O zaman benim en çok lezzet aldığım yemek en açken yediğim yemek. Yazın ortasında tuttuğunuz orucu hatırlayın. Allah Allah. Bir de böyle sabahtan işleriniz varsa, Mersin'in güneşinde oradan oraya koşturup su kaybetmişseniz veyahut iyice yorulup acıkmışsanız, böyle enerjiye ihtiyaç duyuyorsanız, sofraya oturduğunuzda kuru ekmek verseler normal zamanlardaki kebaptan daha lezzetli olur. O zaman senin yediğin bir yemeğin lezzetini belirleyen şey yemeğin çeşidinden daha fazla açlığının şiddeti. Çünkü her şey zıttıyla bilinir. Demek ki senin sağlığında saçlarının ucuna kadar lezzet alabilir misin? Alabilirsin. Peki bunu ne belirler? Hastalığının şiddeti belirliyor. Çok enteresan bir olay ya. Allah böyle bir süreç içerisinde 1 ay, 2 ay, 3 ay vücudunun muhtelif yerlerine hastalık veriyor değil mi? Hastalık yaşamayan yok değil mi burada? O hastalığı aldıktan sonra nerene hastalık dokunduysa oranın lezzeti açığa çıkıyor. Ya çok enteresan bir olay ya. Sadece şuraya dokunduysa bir parmak lezzeti. Ama bütün koluna dokunduysa her gün koluna bakıp şükrediyorsun. Diyorsun ki ya Rab, meğer sen ne kadar lezzetli bir nimet vermişsin. Bakın bunların varlığı ve kullanımının lezzet olduğunu anlamak için kolun kırılması yeterli. Kol kırıldığında, alçıda kaldığında insan onu kullanamadığı için canı yanıyor. Bakın artık ağrısı sızısı değil ha. Belki kemik o ağrıyı yapmıyor ama alçıda ya. Kolu kullanamamak acı veriyor. Zıttını düşün. Demek ki kolu kullanmak lezzet veren bir şeymiş. Allah Allah. Çok enteresan. Buyurun. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. Şimdi biz antrenmandan çıkardık. Bazen de Ramazan'da iftardan önce yapardık antrenmanı. Şimdi su içemiyorsun, bir şey yapamıyorsun. Antrenmanda ne kaybetmişsin? Sürekli su kaybetmişsin.
O su nasıl gelirdi biliyor musun? Allah Allah. İftar açtıktan sonra hatta böyle bir de sade sodayla falan açsam böyle iyice boğazı yakıyor ya. İnsan diyor ki itfaiye çağırın diyor. Gelsin hortumla ağzıma su versin diyor. Çünkü çok şiddetli bir lezzeti var. O suyun o şiddetli lezzetini ne belirledi? Benim susuz kalmam belirledi. Ama sudaki lezzet aynı lezzetti. Sudaki lezzet aynı lezzetti. Belki de o şişe su şurada oturan, o gün antrenman yapmayan, hatta oruçlu bile olmayan bir adamın elinde de vardı. Ama o adam aynı lezzeti aldı mı? Alamadı. Bakın sudaki lezzet aynı lezzet. Şimdi bak şöyle düşün. Ben şelalenin yanına gitsem, şu suyu da elimde götürüp su satsam. Adam hiç muhatap olur mu benimle? Ya birader der, ben şelalenin yanındayım. Allah'ın o dağdan indirdiği, yarattığı o suyu içiyorum değil mi? Allah Allah. Şu senin sattığın ucuz suyu ne yapayım der. Adam için bir kıymet ifade etmiyor. Peki ben aynı suyu elime alsam, çöle götürsem, çölde susuz kalmış bir adama satsam kaç lira verir? Servetini verir değil mi? Allah Allah. Su aynı su mu? Su aynı su. Peki suyun hakiki değeri hangisi? Şelalenin yanındaki adamın değeri mi? Çöldeki adamın değeri mi? Suyun hakiki değeri hep aynı. Değişen ne biliyor musunuz? Bizim suya olan ihtiyacımızı hissetmemiz, suda var olan lezzeti ve nimetin çeşidini ortaya çıkarıyor. Anladınız mı? Allah sürekli şelalelerle, dağların oralardan, yağmurlarla bol bol su ikram ediyor ama haşa estağfurullah hiç umurumuzda değil. Bir gün kesiyor suları. Ya bu yılda diyoruz hiç limon yok, hiç meyve yok, sebze yok. Niye? Allah su vermedi bu yıl. Yağmuru yağdırmadı Allah bu yıl. O zaman değil suyun varlığının lezzeti, sudan dolaylı olarak lezzetlenen ne varsa onların varlığının lezzetini bile anlıyoruz. Görüyor musunuz? Şimdi neden hastalığı veriyor? Sağlığımdaki var olan ama gerçekte orada var olan lezzetleri ben alamıyordum, duyamıyordum. Hangi lezzeti duyamıyorsam oraya bir hastalık memuru gönderdi. Benim meğer belim varmış. Ne zaman hissettin? Ağrıyınca hissettim. Meğer benim dizim ne güzel çalışıyormuş. Ne zaman hissettin? Ağrıyınca. Ben o diz ameliyatı olduğum zaman öyle bir kullanamıyor ki. Mesela şöyle açıyorsun bir şey. Mesela Messi'nin hareketi çıkıyor. Orada futbol hareketi. Adam efsane bir harekette gol atmış. Umrunda değil, diyor ki ya dizi de ne güzel çalışıyor diyor. Yani sende yok ya, çekilmiş ya. Sendeki değil, adamın dizinin lezzetini bile hissettiriyor Allah. Çok enteresan. Evet, buyurun devam edelim. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Yani hastalık olmazsa sağlık hali zevksizdir. Evet. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Bu cümleye biraz dikkat edelim. Madem Fatır-ı Hakim insana her çeşit ihsanını ihsas etmek... Bak şimdi. Dikkatinizi ne çekti? Çok güzel. İhsanını ihsas etmek. İhsan ne demek? İhsan, hediye, ikram demek. İhsas ne demek? Hissetmek demek. Bir tekrarlayalım, tam otursun. İhsan, Allah'ın verdiği nimetler, hediyeler, ikramlar. İkram diyelim ihsana. İhsas, hissettirmek demek. Şimdi Allah Azze ve Celle bize ihsan verse, yani bol ikramları verdi. Ama ihsas, hissettirme vermese hiçbir şey ifade etmez. Öyle mi? Bak, sağlık vermiş, göz vermiş, burun vermiş, çocuk vermiş, anne baba vermiş, ayak vermiş, diz vermiş, hiçbir şey ifade etmiyor. Bundan ne doğmaz? Şükür doğmaz. Allah Allah. Şükür etmemiz için ne lazım? Hem ihsan lazım, yani Allah verecek, hem de ihsas lazım. Bize hissettirmesi lazım. Bir gün bir arkadaş dedi ki, durumları oldukça iyi. Böyle hamdolsun anlaşılsın diye söylüyorum. Ev var, araba var, yayla var, dükkan var, o var, bu var. Bir sürü nimetleri var. Geldi dedi ki, abi dedi, ailem sürekli bunu bize neden vermiyorsun, eve niye bunu getirmiyorsun diye başımın etini yiyorlar dedi. Yani olayı anladınız mı? Ya vermedik ne olabilir yani, gencecik bir insan. Ev var, araba var, yayla var, bahçe var, araba var. Yani her şey var yani. Ama evdekiler ne olmuş? İhsan var ama ne yok? İhsas yok. Hissetme olmadığından evde problem çıkarmışlar. Ne yapayım dedi. Dedim ki sen dedim işte evde şuna araba aldın değil mi? Evet, onlara araba aldım. Altlarında araba var. Dedim ki o arabayı altlarından çek. O arkadaşlar bir dolmuşa binsin. Dolmuşa bindikten sonra hem arabayı hem de arabayı o eve vermek için çalışan babayı hepsi hatırlayacak. Dediğimiz gibi de oldu. Ne olunca oluyor? Bak ihsan zaten var mıydı? Vardı. Ev var, araba var, bahçe var. Ne eksikti? İhsas, yani hissetmeleri eksikti. Evin babası arabayı altlarından çekti. Birkaç zaman dolmuşa bindiler. Ondan sonra ne oldu? Evdeki bütün varlıkları hem de varlıkların zımnen kimden kaynaklı olduğunu, değil mi? Zımnen baba gecelere kadar çalışınca ondan kaynaklı olduğunu hepsi anlamış oldu. Bir gün bir arkadaş geldi, dedi ki abi dedi biz durumumuz iyi dedi. İyiydi durumları.
Ama dedi çocuklarım apartmanda, sitedeki diğer bazı şeylere özeniyorlar. Bundan çok korkuyorum. Yani birinde bir şey görüyorlar. Bana dal, bana dal, bana dal. Halbuki ev oyuncak dolu. Ne yapacağım ben dedi ya. Dedim ki bak sizin evde ihsan var mı? Var mı ihsan? Var. Çocukların çikolatası, kıyafeti her şeyi bol bol. Bisikletleri, şunları bunları. Ama bir şey eksik. Ne eksik? İhsas eksik. Sen dedim çocukları al. Biz dedim sürekli buradaki mahallelere kurban eti dağıtıyoruz. Halı geliyor, halı dağıtıyoruz. Kıyafet geliyor, kıyafet dağıtıyoruz. Ve inanılmaz sayıda ihtiyacı var. Allah inşallah bizi vesile etsin, onlara yetiştirsin. Çok ihtiyacı olanlar var. Hele o hasta bazı arkadaşlar var. Bizim ilgilendiğimiz evler var. Ya hastalıklarını görseniz vallahi böyle tırnağınıza kadar şükredersiniz. Dedim ki al. Dağıtım zamanı. Neredeyse haftalık dağıtımlar yapıyoruz. Kendi ellerimizle götürüp dağıtıyoruz. O çocuklarını da götür. Bir de onların biriktirdiği para vardır elbet. Var mı? Var abi dedi. Onlar paralarıyla çikolata alsın, bilmem ne alsın. O evlere girip çocuklara dağıtsın. Dediğim gibi yaptı. Aldı çocuklarını. Bizim o et dağıttığımız arabalara bindirdi. Çocuklar ilk muhatap olduğunda oradakilerle evlere girememiş biliyor musunuz? Hem evden yani hiç denk gelmediği bir ortam ya. Hem bir ürkmüş hem de gerçekten çok hasta arkadaşlarımız var. Yani anlaşılsın diye söylüyorum. Eli, yüzü, gözü, ayakları bile farklı şekillerde çok muhtaç arkadaşlarımız var. Allah inşallah yardımcıları olsun. Hem onları görünce de hiç görmemiş ya o şekilde. Çocuklar ürkmüş ama devamında günün sonunda demiş ki baba bizi tekrar götür demiş. Ve ellerinde ikram ettikleri bir adet çikolatanın kıymetini götürdükleri çocuklar kapışınca hissetmişler. Ne yapmışlar? Hissetmişler. Hep ihsan var mıydı? Hep ihsan vardı. Ne yoktu? İhsas yoktu. Biz de gün içinde çok söyleniyoruz değil mi? Ay bu niye böyle, şu niye böyle? Her günde en güzel yiyoruz, hiç yırtık giymiyoruz. Var mı? Karnımız sürekli tok, su istediğimizde buluyoruz. Niye böyle oluyor? Çünkü Allah onların çok yardımcısı olsun inşallah. Yine bizleri vesile etsin. Suriye çadırındaki bir arkadaşımız gibi olmadığından dolayı, bir kardeşimiz gibi bir hayat yaşamadığımızdan dolayı şükürsüzlük ediyoruz. Üzümün çöpü, armudun sapı. Öyle oluyor değil mi? Bu niye böyle, şu niye böyle? Niye öyle? Sen işte Suriye çadırındaki o arkadaşlar gibi yaşamadığından var olan nimetleri almışsın, ihsanları almışsın ama bir şey eksik. Ne eksik? İhsas eksik. Hissetmen eksik kaldığından da şükrünü edemiyorsunuz. Anlıyor musunuz hissetmenin ne kadar önemli olduğunu? Yani burada şimdi birazdan şükür meselesine iyice değineceğim. Şükür çok elzem bir şey yani. Şimdi sana Allah hissettiriyor ki şükredeceğin makamı da anlayıp tanıyabilesin diye. Şimdi mesela anlaşılsın diye örnekleyeyim. Ben de 3 birimlik tevhid var diyelim. Allah da bana 10 birimlik nimet verdi. Şimdi ben Allah'ın birinci verdiği nimeti Allah'tan bildim mi? Bildim. İkinciyi bildim. Üçüncüyü bildim. Dördüncüyü bilemedim. Kimden bileceğim? Patrondan, sağdan soldan aldıklarından bileceğim. Peki neye kaçmış olacaksın? Şirke. Üstad o yüzden ne diyor biliyor musunuz? Bakın. İnsan diyor şükredeceği yeri bilmezse diyor yoksa şükür şirke döner diyor. Allah şükredeceğin makamı da bul diye yani o tevhid hakikatini yakala diye hastalığın şifasını da doktora, ilaca, eczacıya bırakmamış. Demiş ki hadi sen o vesileleri kullan. Ben razı olursam şifanı da veririm demiş. Ve öyle yapmış. Şimdi doktorlar ameliyat ediyor. Eczacılar geliyor, ilaçları veriyor. Her birisi hastanın başında neyi bekliyor? Şifanın gelmesini bekliyor. Orada anlıyorsun ki şifa hiçbirinin elinden değil. Bizzat bu hastalığı bana verenin elinden. Yani bizim aslında şirke düşmemizi bile engelleyen bir şey oluyor hastalık. Anladınız mı inceyi? Allah Allah. Şimdi şurayı tekrar anlatmam lazım. Çok önemli. İhsan varsa yani hediyeler, nimetler ama ihsas yoksa yani ben onu hissedemiyorsam olmaz. Niye? Çok güzel. Şükür gelmiyor devamında. Çünkü bir şeyin hissedilmesi zıttına bağlı. Her şey zıttıyla bilinir dedik ya. Demek ki bir şeyin hissedilmesi zıttına bağlı. Bir şeyin hissedilmesi zıttına bağlı. Şimdi beyaz bir tahta varsa öğretmen beyaz tebeşirle yazar mı ona? Yazmaz. Çünkü aynı olduğundan hissettirmez. Beyaz tahtaya hangi tebeşir? Siyah tebeşir yazarsın ki hissedilsin. Çünkü bir şeyin hissedilmesi zıttına bağlı. Bak şimdi Allah o nimetleri bize iyice hissettirebilmek için Ramazan diye çok mübarek bir ay bize ikram etmiş. Şimdi ben böyle düşündüm yani Ramazan ayında. Allah'ım dedim nimetleri veriyorsun sonra yeme diyorsun. Amaç ne? Ne amaç? Hissettirmek. Allah Allah. Bak şimdi. Siz birine teşekkür ettirmek istediğiniz zaman ikram edersiniz ona değil mi? Allah da insanı şükreder halde görmek istediğinden dolayı ne yapıyor? İkram ediyor. Ama nimet suistimal edilip sahibi unutulunca da geri çekiyor. Şimdi ben sabahtan beri anlatıyorum. Saçımızın ucuna kadar nimet diye anlatıyorum. Madem bu kadar nimet var.
Neden biz bu nimetleri fark edemiyoruz? Bunu da bir konuşalım mı? Bu kadar nimet varken. Bak o halıya bastığın ayağın tırnağına kadar nimet. Yokluğunu bir düşün. Yerinde duramazsın değil mi? Şimdi bu kadar nimet varken bunca nimeti görememe sebebimiz nedir? Şiddeti zuhurudur. Yani nimet niye gözükmüyor bu kadar varsa? Şiddeti zuhurundan. Hani güneşe bakarsınız da ışığın şiddetinden dolayı artık güneşi göremez hale gelirsiniz ya. Balığın su katmanında yaşadığı gibi suyun içinde nasıl yaşıyor? Biz de aynı nimet katmanında yaşıyoruz. Böyle her şeyimiz bir nimet, her şeyimiz nimet ama şiddeti zuhurundan gözükmüyor. Şimdi Karun'u anlatıyorlar. Karun'un hazinesinin anahtarlarını 200 deve taşıyormuş. Ama deve. Şimdi burada en standart birisi bir yere gideceği zaman uçağa biniyor. Karun'da olmayan uçak bizde var. Allah aşkına bu nimet mi değil mi? Şimdi biz böyle bir teknoloji ürünü bulduğumuzda, denk geldiğimizde inanın Allah Azze ve Celle'yi biraz aradan çıkarıyoruz. Yahu onun ilhamını da yaratan Allah. O mühendisi de yaratan Allah. O fabrikanın ölçülerini, sistematiğini bir insanın aklına ilim cihetiyle ilham eden yine Allah. O zaman bir insan şu nazarla da baksa, yahu şu mükemmel uçağı bu asırda, bu zamanda, bilmem ne vakitte bana ikram eden şunların eliyle bizzat yine Allah dese doğru mudur? Vallahi çok doğrudur. Zaten öteki türlü problem var. Zannediyoruz ki Allah mühendisi yaratmış. Mühendis de ayrı bir alemin tanrısı. Onlar da böyle kendi özel buluşlarıyla bir şey çıkarmış. Öyle değil. Onlar o ürünün patentinin zımnen sahibi. Ama ilhamat cihetiyle yine Allah hakiki sahibi. Farkında mısınız? Yeryüzünde Allah'ın olmayan hiçbir şey yok. Yeni son model bir arabanın arka tekeri şöyle dönüyorsa onun bile ilhamı yine Allah'tır. Hiçbirini başkasına bırakmıyor. Acaba o nazarla bakabilecek miyiz diye. Allah Allah. Şimdi demek ki Allah sıhhat nimetini kendisini hatırlatmak için verdiği gibi onu hatırlatan hastalığı yine kendisine hatırlatmak için veriyor. Allah kainata bu kadar masraf yapsa, biz de bu sıhhati, bu sağlığı Allah'tan bilmesek bütün masraf çöpe gitmiş olacak. Bu fecaat, çok sıkıntılı bir şey. Eski bir öğretmeniniz aklınıza gelse ona bir çiçek hediye götürseniz. Öğretmen de sizi hatırlamasa, Allah Allah ne olur? Yıkılırsınız değil mi? Çiçekte bir espri yok, çiçek aynı çiçek. Öğretmeniniz ormandan yürürken o çiçeği yine görüyor. Ama o çiçeğin maddesi değil, neyi önemli? Manası önemli. Yani öğretmenin seni hatırlaması önemliydi. Hatırlayamayınca çiçek manasız kaldı. Ya çiçek nedir ya? Şu verdiği sağlığa bak. Bunca sağlık verecek ve verdiği saçın, gözün, dişin, dilin, küçük dilin, borunun, çekiç, örs, üzengenin, aklınıza ne geliyorsa her birisinin bizzat Allah'tan verildiğini hatırlamayacaksın. Ne oldu hepsi? Bu masraflar bizim için, haşa Allah için değil, manasız kalır. İşte o sıhhat hatırlansın ve sıhhatin içindeki derin lezzet ortaya çıksın diye Allah zıttını bize memur olarak gönderiyor. Neydi zıttı? Hastalık. Allah Allah. Çok enteresan. Buyurun devam edelim. Madem Fatır-ı Hakim insana her çeşit ihsanını ihsas etmek ve her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini... Anladınız mı? Her bir nevini hatırlatıp şükren. Evet. Şu kainatta çeşit çeşit hadsiz envai nimeti tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazatla insanı teçhiz etmesi gösteriyor ki elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Şimdi geçen bir arkadaşla arabada geziyoruz. Arabasında da bu offroad deniyor yani. Dağ taşa çıkıyor ya araba. Arabada diyor ya şu arabayı dağ taşa çıkarayım mı? Ya çıkarma arkadaş, niye çıkarıyorsun? Düz yolda gidiyoruz, git işte. Ya şu dağ taşa dereye ineyim mi? Ya inmem mi? Mübarek adam, gidiyoruz işte yolda, ne güzel. Niye sürekli oraya gideyim diyor? Çünkü arabada o özellik yüklüyse o özelliği de ortaya çıkarmak istiyor. Hatta o aracın test sürüşlerini nerede yapıyorlar? Otobanda mı? Hayır, offroad olduğundan dolayı arazide yapıyor. Bak bu kadar dağa çıkıyor, bak bu kadar bayıra çıkıyor. Yani bir insan yüklediği özelliği ne istiyor? Görmek istiyor. Allah da bize çok özellik yükledi. Ama bu özelliklerin her birisi sağlıklıyken ortaya çıkmıyor. Bazı özelliklerin ortaya çıkması için hastalık gerekiyor. Yani hastalığın başka vesileleri de var, görüyor musun? Mesela hasta oluyorsun, biraz da sebepleri deniyorsun. Olmuyor. Çaresiz kaldın mı? Kaldın. Çaresizlik neyi ortaya çıkardı? İmanın elzemi, olmazsa olmazı sabrı ortaya çıkardı.
Allah Allah. Ondan sonra hastalık iyice sana niye geldiğini anlattı, tefekkür ettin. O hastalık neyi ortaya çıkardı? Ölümün hakikatini ortaya çıkardı. Covid geldi neyi ortaya çıkardı? Uyandırma servisi gibi haydi gafletten uyanın bu dünyadan gidicisiniz meselesini ortaya çıkardı. Demek ki bizim bazı cihazlarımızın, özelliklerimizin ortaya çıkması için sağlık gerekirken bazı özelliklerimizin ortaya çıkması için de offroad yapmamız yani hastalığa düçar olmamız gerekiyor. Farz edelim Üstad Hazretleri yanımızda durmuş, bizzat yüzümüze bizi de muhatap alarak şu soruyu soruyor. Bu soruyu bir anlayalım. Çok delikanlıca cevap vermemiz lazım. Buyurun. Senden soruyorum. Bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı sen başın, elin, midenin saatindeki lezzetli, zevkli nimeti ilahiyi hissedip şükreder miydin? Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin. Aklına bile gelmeyecekti, evet. Şuursuz o saati gaflete, belki sefaate sarf ederdin. Buna delikanlıca gerçekten cevap vermek lazım. Biz sağlığın nimet olduğunu unutmuştuk. Nimet olduğunu unutunca Allah'a şükretmeyi de unutmuştuk. Allah Azze ve Celle de hem nimet olduğunu hem de nimeti verenin kim olduğunu hatırlatmak için bize o hastalığı misafir olarak gönderdi. Hepimizde var bir hastalık. Bak sebebi buymuş, görüyor musunuz? Hakikaten ya. Hiç oldu mu yani ben bugün uyandım, hamdolsun benim de böbreğim var dedim. Hiç oldu mu bugün? Olmadı değil mi? Niye olmadı? Zıttı bize misafir gelmediği için. Ama bu derslerle inşallah olur. İnşallah olur. Biz şimdi günde 21.600 kez nefes alıyormuşuz. Bunun zıttı misafir olarak gelmediğinde, bir solunumla ilgili problem yaşamadığında 600'ünü bile hissedebiliyor muyuz? Yok. Nefes aldığımızın bile farkında değiliz değil mi? Niye? Çünkü bir şey devam ettiğinde varlığını ve lezzetini ve bunu hissetme özelliğini kaybettiriyor. Migreni olan bir adam kadar başım varmış ve bugün başım ağrımıyormuş diye şükreden birisi var mı? Mümkün değil mi? Peki o adam başın varlığı ve normal yaşantısındaki lezzetini neyle bildi? Zıttıyla bildi. Demek ki bu hastalık bizim yaratılış gayemize hizmet ettiğinden dolayı zahirdeki kıyafeti gibi kusurlu değil, aslında mükemmel bir şeymiş. Ama biz Allah'ın vermediklerine takılıp verdiklerini göremediğimizden dolayı şükredemiyoruz. Aslında şükredemediğimiz her zaman hastalığı da davet etmiş oluyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin adetullahı öyledir ki manevi bir denge bozulduğunda Allah maddi dengeyi bozar. Yani manen şükretmeyi ve Allah'ın verdiği nimetlerin varlığını unuttuğunda Allah sana hastalığı gönderip bunu hatırlatmaya çalışıyor. O zaman bir genel kanun olarak değil ama bazı hususi durumlar için bir insan yeteri kadar şükretse bazı misafirleri Allah göndermeyebilir desek doğru olur mu? Evet, bazı durumlar için doğru olabilir. Mesele böyle. Anlaşıldı mı? Şimdi bu her şeyi zıttıyla bilinir meselesi çok genel bir kaide. Sadece hastalığa bakan bir yönü de yok. O yüzden gelin bak şöyle bir şey yapalım. Bu yaptığımız bizzat bu dünyadan daha fazla lezzet almamıza vesile olacak. Böyle işleri yoğun bazı arkadaşlar var, öyle olunca her yere sürekli arabayla gidiyorlar. O arkadaşlardan bazıları bir gün, 2 gün arabasını bıraksın dolmuşla gitsin. Bak bu şekilde biz bir şeylerin lezzetini daha ciddi anlayacağız. İş yeri uzak da olsa sıkıntı yok. Uzak da olsa çalışan biri dolmuşla geliyordur değil mi elbet? Ya bakın bunu yapalım. Biz bunu yaptığımızda lezzetimiz de artacak. Şunu da yapan olsun. Mesela çok bakımlı, çok güzel bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Bunlar hiç değilse bir gün. Bizim burada kardeşler de var. Böyle yırtık pırtık eski püskü bir ayakkabı alsın. Bir gün boyunca çarşı yürümesine, iş gezisine o ayakkabıyla gitsin. Böyle hem etraf ne der derdinden de kurtulmuş olsun. Ne olacak etraf ne derse ne desin ya? Allah'ın dediği önemli değil mi? Öyle mi? Öyleyse eğer buyurun deneyelim. Şu her şey zıttıyla bildir meselesini böyle birkaç tane tecrübeyle anlayamazsak zaten şükürsüzlük hastalığından dolayı insanın ileride hayatı zindana dönüyor. Şimdi ben sağlığın kıymeti hastalıkla anlaşılıyor falan diye böyle anlattım durdum. Şuna şaşırmıyor musunuz? Adamda sağlık var. Nimet var. Eşya var. Para var. Tatil imkanı var. Bir bakıyorsun adam diyor ki ya aylardır psikoloğa gidiyorum. Hiçbir şeyden lezzet alamıyorum. Tüketmiş hepsini. Tükenmişlik sendromu yaşıyor. Bunlar bu raddeye, bu noktaya gelmeden buradaki herkes ama herkes sevdiği bir şeyin özelliğini bir şey yapsın. Mesela gözlük bile olur ya. Bir gün gözlüksüz gezmeye çalış, okumaya çalış, etmeye çalış. Oradan bir göz nimetinin şükrünü eda et yani. Sürekli alıştığımız
bir şeyin bize lezzet vermesi için gelin bir ara bir eski tişört giyelim ya. Yırtık bir ayakkabı giyelim. İş yerimize, patronsak bile iş yerimize bir o ayakkabıyla gidelim. Ne olacak ya? El alem ne derse desin. Ama el alim ne der? İşte bir onu düşünelim. Değil mi? Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha mesela. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.